Bilindiği üzere Kur'an başta olmak üzere farklı tarihlerde ve farklı toplumlara indirilen her vahiy, indiği tarihi, içinde bulunduğu toplumun örf ve adetlerini, zihinsel tasavvurlarını dikkate almış, yani onların tarihsel ve toplumsal olgularını göz ardı etmemiştir. Bu bakımdan Nebi Aleyhisselam döneminde Kur'an'ın anlaşılma sorunu olmamıştır. Nüzul ortamını çevreleyen kültürden uzaklaşıldıkça ayetlerin anlaşılma problemi ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzdeki toplumların gelenek ve kültürü 7. yüzyıl Arap toplumunun yapısından çok farklıdır. Bu farktan dolayı Kur'an'ı anlamadaki güçlük oldukça artmıştır. O bakımdan 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kur'an'ın 7. yüzyılda İslam öncesi dönemde yani Medine'de yaşayan Arap toplumunun kültürel unsurlarının ihtiva ettiği yani vahyin içinde bulunduğu toplum kültürünün bir parçası olduğu gerekçeleriyle Kur'an'ı iki perspektifli olarak yani tarihsel ve evrensel anlama yöntemlerinin ortaya çıktığını açık olarak görüyoruz. Bu gerçeğe itiraz edenler Kur'an'ı anlayamazlar. İşte biz de bu çalışmada Medine Arap toplum kültürünü iki perspektifli okumaya çalıştık. Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu hükümlerde indiği toplumun örf ve adetlerini, tasavvurlarını dikkate alıp almadığını inceledik. Tevrat ve İncil kaynaklı hangi ilkelerin Kur'an'da yer aldığını, ne tür hükümlerin iptal edilip tasşih edildiğini ele aldık. 7. yüzyıl Medine Arap kültürü ile Kur'an metni arasındaki diyalektik ilişkiyi göreceğiz. Buradan hareketle İbranilerin ve Medine dönemi Arap toplumunun hangi adetlerinin Kur'an'da var olduğunu ortaya koyacağız. Diğer taraftan Kur'an'da var olan Medine Arap kültür kalıplarına evrensel ilkeleri Kur'an'ın nasıl yerleştirdiğini irdeleyeceğiz. Çalışmanın inşa sürecinde ise analitik tümevarım yöntemini kullanacağız. Bu araştırma neticesinde Kur'an'da yer alan pek çok ahkam ve tasavvurun Medine döneminde Arap ve İbrani teamüllerin bir devamı niteliğinde olduğu, dolayısıyla Kur'an'ın hem yerel ve bölgesel hem de genel ve evrensel bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkacak. Çağımızda Kur'an'ın anlaşılmasına engel en önemli sorunlardan biri, Kur'an'ın literal ifadelerinin mahiyeti ve neliği sorununun henüz çözülememiş olmasıdır. Geleneksel yaklaşımda olanlar büyük bir hataya düşerek 7. yüzyılın belli bir zaman aralığında yani Medine'de tarihte sadece bir defaya mahsus belli muhataplara inmiş ilahi kelamın aynı şekilde müstakbel muhatapların hepsini bağladığını zannetmeleri olmuştur. Bu sebeple onlar Kur'an'ın lahuti, aşkın ve ezeli vasfından hareketle onun her kelime ve ifadesinin yani tümünün gelecekteki bütün zamanlarda ve coğrafyalarda yaşayan her toplum için genel geçer değişmez, evrensel ilkeler olarak indirildiğini kabul etmişlerdir. Ne var ki teoride bu yaklaşıma iman etmiş ve bu yaklaşımı esas almış olsalar da pratikte hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmamış ve hiçbir zaman da yaşanmayacaktır. Geleneksel din adamlarının en büyük hataları, Kur'an'ın tümünü, nazil olduğu Medine çağı, kültürü ve olaylardan bağımsız olarak zaman ve tarih üstü bir metin olarak görmeleri olmuştur. Öyle ki tefsir hareketi sürecinde Kur'an metni 7. yüzyılda Yüce Allah'tan bütün tarih ve toplumlara doğrudan hitap eden nazil olduğu çağdan ve içinde geldiği toplum kültüründen bağımsız, tarih üstü bir metin haline getirilmiştir. Bu akıl tutulması anlayış, Nebi ve Resul'ün arasında bulunan farkların anlaşılmamasından ileri gelmiştir. Birçok ayette bulunan Nebi kavramı, Kur'an'ın indiği Medine çağından, Arap toplumunun kültüründen ve uygulamalarından bağımsız olmadığını, Kur'an hükümlerinin birçoğunun Medinelilerin bildikleri ve uygula geldikleri örf ve adetler kabilinden hükümler ihtiva ettiğini, evrensel olmadıklarını, yani bütün insanları bağlamadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Yani
Kur'an'ın her kelime ve ayetinin bütün zaman ve mekanlarda geçerli, ezeli, aşkın, evrensel ilkeler olmadığını ve Kur'an'ın tarihselliğini kabul etmenin, onu haşa tarihin çöplüğüne atmak, tarihe mahkum etmek, kutsiyetini gölgelemek anlamına gelmeyeceğini, onun ezeli, ilahi kelam oluşuyla tarihsel öğeler içermesinin birbirleriyle çelişmeyeceğini bilmek ve anlamak çok önemlidir. Dolayısıyla Kur'an üzerine kafa yoran her kesimde, onun ifadelerinin tabiatına ilişkin bu yaklaşımların çözüm bekleyen ciddi bir sorun teşkil ettiğini gördük. Bu nedenle özellikle Medine'de inen bir ayetin, Arapların ve ehli kitabın bildikleri ve uygula geldikleri adetler türünden hükümler bina ettiğine dair, gerek klasik din adamlarının, gerekse yenilikçi din bilginlerinin iddia ettikleri bu teorilerin doğru olup olmadığını test etmek ve gerekse de Kur'an'ın ezeli olduğunu, indiği toplum kültüründen ve coğrafyasından tamamen bağımsız hükümler koyduğunu ileri süren sünni paradigmaları tayin ve tahkik etmek için Kur'an'ı nazil olduğu Medine Arap toplumunun örf, adet ve kültür ikliminde ehli kitap örf ve adetleri çerçevesinde okumayı zorunlu görüyor ve bilimsel bir görev telakki ediyoruz. İşte biz bu çalışmamızı Kur'an hükümlerinin özelliği ve neliği sorunu ve bu sorun etrafındaki gelişen çağdaş tartışmalar gölgesinde ele alacağız. Hiç şüphesiz, başta Kur'an olmak üzere farklı zaman ve mekanlarda, farklı toplumlara indirilen her vahiy, öncelikli olarak indiği topluma ve bu toplumun içinde bulunduğu şartlara, sosyo-kültürel yapılarına bir hitap ve bir cevaptır. Bu yüzden Kur'an'da 7. yüzyıl Hicaz bölgesi, Medine Arap toplumunun içinde bulunduğu sosyo-kültürel, sosyo-iktisadi yapı ve sorunlarını, adet ve geleneklerini, zihinsel tasavvurlarını dikkate alarak hitapta bulunmuştur. Kur'an'ın bu yapısı, vahyin olaylar üzerine indiğini, tarihe mahkum olduğunu, Nass'ın kutsiyetini heder edeceğini hissettirse de, ya da bu tür iddialar çeşitli vesilelerle gündeme getirilmiş olsa da, durum asla böyle değildir. Tam aksine, aklına kullanan ve Kur'an'ı anlamaya çalışan bir mümin, onun bu özgün karakterini keşfettiği oranda ona yaklaşacak, onu anlayacak ve yaşadığı çağda onun büyük değerini, ne kadar muhteşem bir kitap olduğunu bilecektir. Çünkü bir yandan içinde nazil olduğu topluma ait gelenekler ve tasavvurlar Kur'an nazmında yer alırken, diğer yandan Kur'an birçok kötü ahlakı yok etmiş, cahiliyenin olumsuz olgularını ıslah etmiş, yani pek çok adeti ya iptal, ya tebdil ya da taşih etmiştir. O bakımdan Kur'an hükümleri dualist bir yapıya sahiptir. Bir yönüyle içinde nazil olduğu Medine Arap adet ve uygulamalarını anlatmış olması, diğer yönüyle Kur'an metninde yer almış bu adet ve uygulamaların bütün zaman ve coğrafyalarda geçerli olabilecek ilahi evrensel mesajlarla dolu mükemmel bir ahlak ve üstün bir karaktere sahip olmasıdır. Dolayısıyla yazımızda ortaya çıkan Kur'an'ın bu iki karakterli yapısı, onun her kelime ve cümlesinin literal anlamlarıyla bütün zaman ve mekanlarda ve bütün toplumlarda geçerli, ezeli, aşkın, evrensel ilkeler olduğu varsayımlarını da gölgede bırakmış durumdadır. Aynı şekilde Kur'an'ın bu dualist yapısını kabul etmenin kesinlikle onu tarihe mahkum etmek anlamına gelmeyeceği, onun ilahi kelam oluşuyla tarihsel öğeler içermesinin birbirleriyle çelişmeyeceği sonucunu da ortaya koymuştur. Kur'an'da aile ve miras konusunda İslam öncesi kültürün izleri genel başlığı altında ele aldığımız kadın, nikah ve evlilik, talak, mehir, iddet, miras, velayet, hayız ve cima gibi aile evlilik hükümlerinde Medine Arap hüküm ve tasavvurların ehli kitaba ait bazı adet ve uygulamaların vahyin indiği tarih ve bölgeyle olan ilişkisinin bir neticesi olarak Kur'an'da yer aldığını açık bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an bu yönüyle bir yandan içinde indiği zaman ve zeminin Sami,
Arap kültürünün etkisi altında objesi olduğu imajını verirken, diğer yandan bu bireysel adet ve uygulamalara bazı genel ve evrensel ahlaki ilkeler giydirmekle ve bazı adet ve uygulamaları iptal, tebdil ve tasfih etmek suretiyle hayatı dönüştürmüş ve yaşamın öznesi olarak konumlanmıştır. Kur'an'da ticari konularda İslam öncesi kültürün izleri ana başlığıyla incelediğimiz ticaret ve alışverişler, riba, rehin, yeminler, şahitlik, kefalet, vekalet ve şirket gibi ticari hükümler ve muamelelerde de Kur'an, Medine toplumunun bildikleri ve uygula geldikleri adetler türünden hükümler bina etmiştir. Ancak alışverişlerde, ticari ortaklıklarda, rehinlerde ve şahitlikte Kur'an nazmında mücessem hale gelen bu adetlere ilişkin verilen zulüm yapmama ve haksızlık etmeme, adil olma gibi evrensel mesajları da ihsas etmiştir. Riba gibi o dönemde görülen bazı zulüm ve haksızlıkları da iptal etmiştir. Diğer yandan ticaret, rehin, vekalet, kefalet, şahit gibi onların bildikleri ticari kavram ve teamüller, dini ve ahlaki içerikli mesajlarla doldurulmak ve yeni anlam ağlarıyla örülmek suretiyle Kur'an olaylara şekil vermiştir. Kur'an'da hadler konusunda İslam öncesi kültürün izleri, genel başlığı altında ele aldığımız kısas, diyetler, zina, hırsızlık, irtidat, hirabe yani yol kesicilik gibi suç telakkileri ve bunlara verilen ceza biçimlerinin de Medine Arap toplumunun ve ehli kitabın bildikleri ve uygula geldikleri türden Kur'an'ın hükümler ortaya koyduğu ve bu ceza biçimlerinin başlangıç olmadıkları gözlemlenmiştir. Dikkat edilirse anlatmaya çalıştığımız konuların tümü Medine'de inen surelerin içinde yer almıştır. Bunun nedeni Mekke'de tarihsel ve bölgesel bir ayetin bulunmamasından kaynaklanıyor. Mekke'de inen sureler tevhid, şirk, adalet, insan hakları ve kimsesizlerle ilgili olduğu için, yani hepsi genel ve evrensel oldukları için yukarıda anlatılan konuların hiçbiri Mekke'de inen surelerin içinde yer almaz. Yani nikah, evlilik, talak yani boşanma hükümleri, cezalar, koca eş hukuku, savaş barış hükümleri, ganimetlerin taksimi, giyim kuşam, aile ilişkileri, süt emzirme, miras gibi birçok konunun anlatıldığı sureler Medine'de inmiştir. Çünkü bunların hepsi bölgesel, yerel ve tarihsel konulardır. Ancak Kur'an'da yer alan o toplumlara özgü yerel tarihi uygulamalar içerisinde haksız yere bir cana kıymanın bütün canlara kıymakla ve bir canı hayata kavuşturanın bütün canları hayata kavuşturmakla eşdeğer olduğu, öldürmelerde hakkaniyet ve adalet ölçülerinin esas alınması gerektiği, aşırıya gitmeme, hırsızlığın ve fuhşiyatın yaygınlaşmaması, toplumda bozgunculuğa neden olmanın ve kamu düzenini bozmanın ilahi cezayı gerektiren çirkin bir fiil olduğu şeklinde bütün zaman ve mekanlarda ve bütün toplumlar için genel geçer ahlaki ilkelerin var olduğunu söylemek gerekiyor. Kur'an'da yiyecek ve içecekler konusunda İslam öncesi kültürün izleri, ana başlığı altında araştırdığımız helal ve haram olan yiyecek içecekler konusunda da o dönemde cahiliye Araplarının, Tevrat ve İncil ehlinin helal ve haram, temiz ve murdar telakkileri doğrultusunda Kur'an'ın hükümler ortaya koyduğu, onların haram ve helal yiyecek ve içecek telakki ve adetlerini esas aldığı görülür. O bakımdan Kur'an'ın Allah'tan başkası adına kesilen hayvan, meyte, leş, kan, hınzır eti, ihramlı iken kara avı ve etinin haramlığı, deniz avının yenilmesi konusundaki hükümlerin de başlangıç ve yeni bir icat türünden sil baştan hükümler olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca meyte, kan ve hınzır etinin haramlığı sağlıkla ilgili değil, o günkü cahiliye Araplarının ve ehli kitabın bunlara ilişkin bir takım inançlarıyla ilgilidir. Yani ayetlerin metninde geçen lehmel hınzır, hınzır etinin domuz olmadığı açıktır. Çünkü lehmel hınzır, hınzır etinin yenmemesi itikadi bir konu olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla lehmel hınzır domuz değil,
Allah'tan başkası adına kesilen hayvandır. Kur'an'da savaş ve diğer bazı konularda İslam öncesi kültürün izleri genel başlığı altında ele aldığımız savaş, ganimet, köle ve hürlere ilişkin uygulamalar da Kur'an'ın aynı şekilde Medine toplumunun sosyal yapılarını, kültürlerini esas alarak onların adet ve gelenekleri türünden hükümler bina ettiğine şahit oluyoruz. Kur'an'da bir hayli geçen kıtal ayetleri ve hükümlerinin hayat şartlarının zor olduğu uçsuz bucaksız çölde savaş ve baskınları geçim vasıtası kabul eden Arap aklı, antropolojisi ve tabiatı üzerine ortaya konan hükümler türünden olduğu karşı gelinemez bir gerçektir. Aynı şekilde Kur'an'ın ganimetlerin savaşa katılanlar arasında belli oranlarda humus taksimini öngören hükümlerin de Medine toplumunun beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda teşri kılındığı, onların savaş hükümleri ve uygulamaları arasında yer aldığını görmek mümkündür. Kur'an'da muhakeme usulünde İslam öncesi kültürün izleri, ana başlığıyla irdelediğimiz idare, adalet, şura, tahkim gibi muhakeme ahkamında da Kur'an'ın kabile toplum yapısında yürürlükte olan uygulama ve esaslar çerçevesinde taleplerde bulunduğuna tanık oluyoruz. Kur'an, sosyal, siyasal, iktisadi ve idari alanlarda kendi indiği çağın karakter ve yapısına bürünmüştür. Kur'an'ı, ifade ve ibarelerinin kendi çağından yani indiği toplumun yapısından, adet ve uygulamalarından kopuk her okuma başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Aynı şekilde Kur'an'da var olan adli suçların, ailevi ve toplumsal sorun ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında önerilen hakemlik müessesesinin de Medine toplumunda yaygın bir kurum olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle Kur'an'ın sorunların çözümünde önerdiği hakemlik sisteminin bugün modern devletlerdeki sistemli yargı düzenini ifade etmeyeceği, aksine henüz sistemli devlet düzeni olmayan, yarı göçebe Arap toplumunun sade, basit yapılarıyla paralellik arz eden bir kurum olduğunu görebiliriz. Ancak her ne kadar Kur'an'ın ayetlerinde yer alan bu tür hükümler, içinde nazil olduğu tarihin ve toplum yapısının izlerini taşısa da, idare ve tahkime dair güzel ahlak, adalet, eşitlik, tarafsızlık ve haktan sapmama gibi bütün çağ ve toplumlarda geçerli genel, evrensel erdemli ilkelerin de bu tahkim yani bilirkişi ve ortak akıl önderliğinde örüntülü bir şekilde verilmiş olduğunu anlıyoruz. İnşallah bu çalışmamız çağımızda tartışılan Kur'an yorumunda usul ve yöntem arayışına da bir ışık tutmuştur. Öncelikli olarak Kur'an'ın nazil olduğu tarih ve toplumun kültür ve geleneği içinde diyalektik metotla okunması zorunludur. Bu diyalektik ilişki içinde çözümleyici okuma neticesinde, Kur'an'ın Medine'de inen birçok ayetinin toplum yapısına ve karakterine özgü hüküm ve tasavvurlarının, bu hükümlerin içinde verili bulunan bütün çağlara taşınabilecek evrensel ilkelerden ayıklanması ve çağımıza o şekilde taşınmasına dair bir yöntemi geliştirmemiz hayati bir görev haline gelmiştir. Ayrıca çalışmamızın kapsamı, Medine'deki tasavvurların, örf, adet ve geleneklerin Kur'an'daki izdüşümleriyle sınırlı olduğundan, yazımızda baştan sona Kur'an'ın indiği Medine dönemine özgü tarihsel tabiatına ve o günkü kültür harcıyla boyandığına vurgu yapıldı. Aynı şekilde Kur'an'ın bu karakteriyle tamamen o tarihe ve o kültüre mahkum olmadığı, metne yansıyan Arap kültür kalıplarına, bütün çağlara ve toplumlara seslenen ilahi evrensel mesajları barındırdığına ilişkin evrensel tabiatı da zaman zaman irdelendi. Ancak yazımızın kapsam alanını ve hacmini zorlayacağı endişesiyle Kur'an nazmında yer alan Arap kültür kalıplarına yüklenmiş evrensel değerleri teferruatlı olarak değerlendirmedik. Videoların daha çok kişiye ulaşabilmesi için lütfen beğeni yapıp abone olunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.